Efendim Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir pazar günü yine sizlerle birlikteyiz. Kamerada Ayşe Kurdoğlu, rejide Sayın Ali Karatay hocamız, Sayın Profesör Doktor Canan Karatay hocamız ve ben Nihal Doğan. Yine sağlıklı sohbetlerimize sizler için devam ediyoruz efendim. Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi Teşekkür yayınlar ederim. diliyorum. Sağ olun hocam. Kasım'ın sonuna geldik hocam. Zaman ne hızlı akıp geçiyor. Evet, evet. Artık iyice böyle hani kış günleri yaklaştı, içine de girdik, yaşıyoruz. Biraz ılık havalar devam etse de sonuçta zamanın içinde savrulup gidiyoruz. Evet. Sizin sağlıklı bilgilerinizle sağlığımız için çabalıyoruz hocam. Şimdi bu hafta konumuz böbrekler. Geçen hafta karaciğeri konuşmuştuk. Böbreklerin işte hangi noktada yorulacağı, hangi yönde böbreklerin iflas ettiğine dair sorularımız olacak. Özellikle şey var, hani halkımızda bir kafa karışıklığı oluşuyor. Çünkü sizin söylediğiniz bazı önerilerle size karşı olan ekoldeki doktorların söyledikleri çelişiyor. Ve insanlar diyor ki işte hangisi doğru? Mesela D vitamini önerileriniz, mesela yüksek doz C vitamini önerileriniz, mesela kristal kaya tuzu önerileriniz sizi bu konuda farklı ekol yapıyor. Sizin gibi düşünen hocalarımız, hekimlerimiz var, çok değerli hekimlerimiz. Ama buna karşı olanlar da var. Şimdi öncelikle hocam böbreklerin vücuttaki işleyişi ve görevi nedir? Bunu sorayım. Sonra da sorularımıza geçelim. Tabii ki çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Böbreklerimiz tabii ki hakikaten biliyorsunuz ilk defa Galen denilen Bergama'da yaşayan bir hekim, Roma İmparatorunun hekimi ve idrarın böbrekte yapıldığını bulmuştur. Böbreklerde yapıldığını, Bergamalı hekim Galen. O çok önemli. Yani vücuttan işte suyun atılması ve de suyla birlikte tabii su tek başına değil, vücuttan artık maddelerin atılması. Yani vücudun kanımızın dolaşımının içinde bulunan atık maddelerin gıda artığı olabilir, şey olabilir. Bunların atılmasına için hakikaten çalışan çok önemli bir organımızdır. Böbreğimiz şey olarak. Tabii ki toksinler çok önemli. Nasıl toksinler? Zehirler, efendime söyleyeyim, her türlü çevre zehirleri, her türlü karaciğer içinde toksik olan pestisitler, herbisitler, fungisitler yani mantar ilaçları, yani tarım zehirleri diyorum ben ona. İlaç değil bunlar. İlaç diye halk kandırılıyor. Kusura bakmasınlar. Bu zehirler tabii ki niçin sıkılıyor şeylere, bitkilere, şunlara, bunlara? Canlıları öldürsün diye. Biz de canlıyız. Onları yediğimiz zaman işte böbreğimizde, karaciğerimizde maalesef bozuluyor. Peki böbrekler yorulduğunu, bozulduğunu bize nasıl anlatıyor hocam? Yani belirtileri nasıl veriyor? Şimdi böbrek hastalıklarının çok çeşitli sebepleri var Nihal Hanım. Doğuştan böbreklerde bozukluk olabilir. Böbrek damarlarında bozukluk olabilir. Yani bunlar ayrı şeyler. Bir de böbrek iltihabı, nefrit dediğimiz eskiden çok görürdük. Şimdi daha az görüyoruz. Biz tabii 60 yıllık hekimim ben. İç hastalıkları da uzmanıyım. Böbrek hastalarıyla da çok uğraştım ben. İhtisasım sırasında. Böbrek hocamız Allah rahmet etsin Kemal Önen, Profesör Kemal Önen. Allah rahmet eylesin. Türkiye'ye ilk diyalizi getiren hocamızdır. Ve ben o zaman asistandım onun yanında. Hem periton diyalizi hem hemodiyaliz dediğimiz şimdi tabii uygulanıyor. Bütün bu o zaman yoktu. Böbrek hastalarını kaybederdik. Ama periton diyalizi ve hemodiyalizi ilk getiren, uygulayan Kemal Hoca'nın asistanıyım ben. Ve biz sabahlara kadar hasta başında beklerdik. O zaman kimse eğitimli değil, kimse şey değil, ilk defa uygulanıyor. Asistan olarak sabahlara kadar hemodiyalizin başında beklediğimi biliyorum. Yani burada şimdi kalkıp da böbreği niye konuşuyor demesinler diye söylüyorum. Ve de şeyim de benim iç hastalıkları uzmanlık tezimde böbrek hastalıkları üzerinedir. Evet, böbrek hastalıkları üzerinedir. Sonra ben kardiyoloji, yani iç hastalıklarından sonra kardiyolojiyi seçtiğimde, ama bütün şeylerim Kemal Hoca ile beraber Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın. Türkiye'ye ilk getirenlerdendir. Şu olarak. Şimdi o zaman
İltihaplı böbrek hastalıklarında işte nefrit deriz. Hı hı. Çok görüyorduk. Şimdi onları göremiyoruz hamdolsun. Fakat şimdi en çok gördüğümüz yine kola vurulan sıvılardan sonra hücrelerin, bütün vücut hücrelerin bozulduğu gibi böbrekteki hücrelerimiz de bozuluyor. Tabii böbreklerde bozulmasının benim gördüğüm kadarıyla en büyük sebeplerinden biri de şeker hastalığı. Hmm. En büyük komplikasyonlarından biri. Şimdi bütün diyaliz olan hastalar, diyaliz tabii ki yapılacak, şey olan hastalar, hepsi şeker hastalığının komplikasyonu. Ve biz senelerden beri şeker hastalığının ve şekerin ne kadar toksik olduğunu anlatıyoruz. Evet. Evet, onu ağzınızda, dilinizde tüy bitti yani. Bu bir şeker hastalığı, insülin yüksekliği, trigliserit yüksekliği, ürik asit yüksekliği böbrekleri bozar. Bir daha sayalım hocam. Şeker, Evet. insülin yüksekliği, Evet. trigliserit dediğimiz şekere bağlı, Hı hı. karbonhidratlara bağlı, ileri derecede işlenmiş gıdalara bağlı trigliseritlerin yükselmesi böbrekleri bozar. Hı hı. Ve de hakikaten bir de ürik asit Hı hı. böbrekleri bozar. Yani böbreklerin bozulmasının sebebi bunlardır. Bunlardan mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Yani Ürik, çok pardon, araya girdim hocam. Bunlar yükseldiğinde de aslında böbrekler imdat mı diyor? yani böbrekler tabii çalışıyor. Bunlar yükseldiğinde böbrekler imdat diyor da bütün hücrelerde, sadece böbreklerde değil, normal fonksiyon bozulmaya başlıyor. Normal fizyolojik fonksiyonları bozulmaya başlıyor. Böbrekte de başlıyor, karaciğerde de başlıyor, gözde de, kalpte de, beyinde de, işte midede de, bağırsaklarda da, seks organlarımızda da, memelerimizde de, prostatımızda da, hepsinde başlıyor. Tabii şeker hastalarında daha çok en büyük komplikasyonlardan biri kontrol edilemeyen şeker. Hakikaten böbrekleri bozuyor. Türkiye'de çok iyi şekilde şimdi hemodiyaliz merkezleri kuruldu, hamdolsun. Ve de şeyler kuruldu. Onlara şimdi müdahale ediliyor ama hastalık çok yüksek. Kronik renal yetersizlik diyoruz. En önemli sebepler, tabii biri şeker hastalığı. Bu bilinen bir şey. Tabii başka sebepler de var. İşte travma olabilir. İşte böbrekte de taş toprak olabilir. Yine onlar hepsi de yaşam biçimi, beslenmeye bağlı. Yani beslenme temel nedeni efendim. Her Bütün şeyde. organlar için. Evet. Burada onu söylemek istiyorum. Ve de vücuda giren toksinler. Vücuda giren her türlü çevresel zehir. Artık onları teker teker söylemekten bıktık. Her türlü ev içinde kullandığımız temizlik malzemelerindeki zehirler. Soluduğumuz hava. Bütün bunlar bütün hücreleri bozduğu gibi böbrekleri de maalesef bozuyor efendim. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bütün bunların vücudun hepsini toparlamak için çok yüksek dozda hakikaten mesela ben C vitamini veriyorum intravenöz olarak. Çok yüksek antioksidan. Yani karaciğeri de korur, bütün vücudu da korur, vücudun direncini artırır. Antioksidandır. Aynı zamanda da virüsleri öldürür. Yüksek doz olacak. Ama damardan verilecek efendim. Şey olarak. Onun için böbreklerde çok yanlış bir algı var. 60 yıllık bir bilgidir bu. Artık yeni gözlerimizi açalım. Çok yaygın kullanılıyor. Yurt dışında yüksek doz C vitamini. Hatta bizim ülkemizde de bazı kesimlerde TÜBİTAK üretiyor. Bazı özel kesimlerde 25 gramlık üretimler var. 7,5 gramlık verilen üretimler var ve bunlar veriliyor efendim. Ve de ben senelerden beri yüksek doz C vitamini başka şeylerle de veriyorum tabii. Katarak veriyorum. Daha bir kere böbrek taşı görmedim. Ama 2 tane yapınca böbrek taşı yapıyor. Kardeşim mesela kanser hastalarında gösterildi ki yüksek doz C vitamini ile kanser tedavisi, onkoloji tedavi birlikte gittiği zaman hastaların bu onkoloji kemoterapiye karşı dirençleri daha çok artıyor. Vücutlarında yan etkileri çok daha az yaşıyorlar. Yani o zaman bu ezber bilgi bugüne kadar gelmiş. Yani siz 7,5 gramdan 25 gramdan bahsediyorsunuz.
Diğer tarafta 2 tane 500 miligramlık ampul 1 grama tekabül ediyor. 2 ampul bile çok fazla diyen bir kesim var. Hayır, ben 25 gramdan bahsediyorum ama ben o kadar veriyorum. Elimizdeki, yani Türkiye'de çok rahat ampuller olduğu için. Fakat yurt dışında onkologlarla beraber kullanılıyor. Kilo başına 1 gram, 4 gram. Kilo başına, hastanın kilosu başına. Diyelim 70 kiloluk bir kişi 35 gram mı? 70 gram. 70 gram. Bazılarına 4 ile çarpabiliyorsunuz. Bu verilebiliyor ve yan etkisi görülmedi. Ve böbrek taşı görülmedi. Yani bunu lütfen, ama bizim tabii hekimler ve sağlıkçılar hakikaten tamamen at gözlüğüyle bakıyorlar her şeye. Aman 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 aman, böbrek taşı yapar. Böbrek taşı yapsın diyelim. İyileştiriyor vücudu. Mesela yapmıyor yalnız. Şu olarak vücut alkali olduğu zaman böbrek taşı olmaz. Böbrek taşı diyoruz ya. Biz eskiden böbrek taşının şeyine bakırız. Ya ürat kristalidir, ürik asit yüksekliği, ya da ürik asit aynı zamanda da tabii vücudun asit olmadığından olur. Yani pH'si yüksek olması lazım vücudun. O zaman böbrekte taş olmaz ki. Bu bir. Olsa ne olur diye soralım. Hani halkı korkutuyorlar böbrek taşı. Böbrek taşı kırılır, alınır. Ama vücut toparlar onun yanında. Hani zaten hep kar zarar hesabı yapıyorlar ya, bir ilaç verirken mesela atıyorum Peki yani. verilen ilaçlara geliyorum şimdi. Kullanılan antibiyotikler. Hemen antibiyotik, ikili, üçlü. Onlar böbrekleri mahvediyor. Onlar karaciğeri mahvediyor. Bu niye konuşulmuyor? Onların bir kere bağırsak florasını mahvettiği için bütün vücudu çökertiyor antibiyotikler. Antibiyotik verdiğimiz zaman biz kaç seneler önce yanında mutlaka ev yoğurdu verirdik antibiyotikle birlikte. Bağırsak florası. Bağırsak florası bozulduğu zaman böbrekler de bozuluyor zaten. Bir de daha önceki programlarımızda söylemiştiniz hocam. Sizin zamanınızda kültür alınarak antibiyotik veriliyordu. Hani hangi organa antibiyotik verilecekse, tedavi edilecekse, hani bakteri veya işte virüs neyse. Tabii kanda üretilir evet. ve ona göre verilirdi. Şimdi yeni bir sistem çıkmış. Adı geniş spektrumlu antibiyotik. Kültür yapmaya gerek yok. Ne varsa onu öldürüyor. İşte bu doğru değil. Ve burada bir şey daha söyleyeceğim. Geçen hafta konuştuk. Probiyotikler. Ve de bu hastanede meydana gelen enfeksiyonlar, hastane enfeksiyonları diyoruz buna. Daha mikroplar, bakteriler çok daha rezistans, direnç oluyor antibiyotiklere. Ve de 1, 2, 3 tip veriliyor. Bu antibiyotik direncini kıran ne biliyor musunuz? Yüksek doz yoğurt ve probiyotik. Çok önemli bir bilgi hocam. Evet. Çok önemli bir bilgi. Yani direnç oluyor tabii ki, çünkü mikroplar o kadar akıllı ki siz istediğiniz kadar antibiyotik üretin. İşte o antibiyotikler böbreği de bozuyor, karaciğeri de bozuyor. Onun dışında peki kullanılan bir sürü ilaçlar var belli bir kronik hastalıklarda, hani poşet poşet ilaç kültürü var ya bizim toplumumuzda. Onlar böbrekleri tabii ki hepsi de böbrekleri bozuyor. Onlar şakır şakır veriliyor. Hayat boyu kullanacaksın deniliyor. Hiç böbrek taşı yapar lafı yok. Ama Karatay D vitamini deyince ödleri kopuyor. Ay bu kadar yüksek doz niye veriliyor? Ay C vitamini niye bu kadar yüksek doz veriliyor diye. Ama biraz da tabii ki ilaç firmalarının yanıltması. Çünkü yüksek doz C vitamini, D vitamini ve de verildiği zaman hastalıklar önlenecek efendim. Hastalıkların önlenmesinin kime zararı var bir düşünün efendim. D vitamini, o zaman ona da girelim hocam. Yani öyle bir böbrek taşı yapar, şeyi bozar. Kesinlikle. D vitamini intramüsküler olarak ben veriyorum. Ağızdan verilen de bir faydası yok. Çok az veriliyor ve de maalesef bilinmiyor. Yani hastaya bakılıyor, hastanın ihtiyacına göre veriliyor. Kanda 100'ün üstüne çıkması lazım. Yani normalde hakikaten vitamin değil, onu da biliyorsunuz. Evet. Vücudumuzun ürettiği bir madde. Steroldür. Cildimizde, sonra karaciğer ve böbrekte aktif hale gelir. Bu çok önemlidir. Bağışıklık sistemimizin en önemli zırhıdır. C vitamini intravenöz ve D vitamini kalçada. Tamam. İntravenöz dediğiniz damardan serumla yani. Serumla, evet. Serumla.
Hani halkımız Evet, anlasın. tabii B vitaminleri de çok önemli. Burada aynı zamanda tekrar söylüyorum, dilim de tüy bitti. Denizde sular kuruyuncaya kadar söyleyeceğim. Sodyum bikarbonat. Vücut alkali olacak efendim. Böbreklerin korunması için. Vücut alkali olacak efendim. Karaciğerin, beynin, kalbin, tiroidin korunması için. Vücut alkali olacak efendim. Mide bağırsaklarımız iyi çalışsın diye. Şeyi bir daha açalım, altını da çizelim. Şimdi damardan serumla C vitamini alıyoruz. Bir de mesela ağızdan alıyoruz diyelim. İkisinin vücuttaki izledikleri yol farklı mı hocam? Yani mesela ağızdan bir C vitamini alındığında nasıl kana karışıyor? Damardan alındığında nasıl kana karışıyor? Bu ikisini belki anlatırsak en azından hem izleyicilerimiz de bunu anlar, belki hekimlerimiz de anlar yani. İnşallah. Şimdi C vitaminini önce söyleyeyim. Damardan verdiğimiz zaman çok yüksek doz. Ben çalışmaları anlatıyorum. Yani 2021'de çok önemli bir çalışma yayınlandı. Çok yüksek doz. Kilogram başına 1 gram diyelim. 70 kiloya 70 gram. 70 gram. En yüksek doz yani. En yüksek değil. Yani. 4 gramı da olan var kilogram başına. Hastaya göre ayarlanıyor. Peki. Yani kişiye göre bu ayarlanıyor. Tamam. Fakat 1 gramda kilo başına verilenler var. 4 gramda verilenler var damardan. 4 saatte veriliyor. Ve bu 4 saat içinde kan değeri ölçülüyor. Kan değerinin çok yükseldiği ve 4 saat yüksek kaldığı görülüyor. Bütün bunlar incelenmiş. Ve de 4 saat sonra düşüyor. Yani zaten vücutta çok kalmıyor. Yani böbrek taşı yapacak kadar uzun süre kalmıyor bile vücutta. Atılıyor mu? Kan Atılıyor. Sudan atılıyor. Suda eriyen bir vitamindir C vitamini. Evet. İdrarla atılıyor. Atılıyor. 4 saatte. Ve onun için bazı hastalara günde 3 kere 4 saat veriliyor. Ha, anladım. Yani çünkü 4 saatten fazla vücutta yüksek doz kalmıyor. Ama bakın antibiyotikler 6 saatte bir verilir ya. Doz yüksek. C vitamini öyle değil. Ama antibiyotikler devamlı bağırsakları ve mideyi ve de karaciğeri ve de böbreği bozuyor. Hep yüksek çünkü. Bu öyle değil. Kısa bir süre kalıyor. Etkisini gösteriyor. Yan etkisi var mı? Yan etkisi yok. En büyük yan etkisi yüksek C vitamininin ishal yapar. Bağırsaklarda ishal yapar. O zaman doz azaltılıyor. Bu biliniyor. Başka hiçbir yan etkisi bilinmiyor. Magnezyumu düşürür mü? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ama idrardan atılıyor. Şimdi ağızdan alındığı zaman buna geliyorum. Ağızdan alındığı zaman C vitamini olarak bir kere eriyenler efervesan diyoruz ya. Evet. Onların içi fruktoz dolu zaten. Onu tamamen yani Ağızdan alınanlara bir daha söylüyorum. Meyve suyu içiliyor ya. Meyve suyundan C vitamini alıyorum. Kışın böyle içiliyor. Meyve suyunda geçen hafta da konuştuk. Fruktoz çok yüksek. Ve de gösterildi ki hücrelerimizden mesela lökositlerde, lökositler mikroplara karşı, bakterilere karşı mücadele eden askerlerimiz, beyaz kan hücrelerimizin içine C vitamini girdiği zaman o hücreler güçleniyor, savaş şeyleri artıyor. Mücadeleleri çok artıyor. Ama C vitamini şekerli ortamda olduğu zaman birlikte aynı enzimi kullanıyorlar. İçtiğiniz meyve suyundaki C vitamini gidip size fayda göstermiyor. Şeker oraya girdiği için. hücreye giremiyor yani. Fruktozla C vitamini aynı enzimi kullanıyorlar, savaşıyorlar. Fruktoz girince C vitamini giremiyor. Sizin içtiğiniz gibi vücuttan çıkıyor. Peki esterci formunda hani tabletler var. O da halk arasında. Aynı şey eriyor işte. O erimiyor. O hap gibi içiliyor. Aynı şey hap gibi de olsa vücutta hakikaten mide bağırsakta enzimler de parçalanıyor. Bağırsaklarda, ince bağırsaklarda C vitamini zaten kalmıyor. Ne geçtiğini de bilmiyoruz. Gerisi de dışarı gidiyor. Anladım. Peki, Boşuna para verip harcamasınlar. bir Bir de alıyorum diye kendilerine güvenip dolaşmasınlar. de tuz konusunda hocam hani gene böbreklerle ilişkili ya. İşte kristal kaya tuzunu siz sağ olun hani insanlara tekrar bu konuda vesile oldunuz. Çok yani mücadele vererek ve üzerine basa basa önemini vurgulayarak. Şimdi bir de tuzsuz beslenme modası var. Hani böbreklerinde sıkıntı olanlara tuzsuz beslenme veriyorlar. Bu zararlı bir şey mi? Kristal kaya tuzunu yani ihtiyacı kadar olarak almak, yemek
bir sakıncası var mı? Bir de bunun altını açalım. Şimdi kristal kaya tuzu, tuz diyoruz ama mineral dolu kardeşim. Sofra tuzu tehlikeli. Rafine tuz. Rafine olduğu zaman kristal kaya tuzu kimyasal dolu oluyor. Zaten o çok tehlikeli. Kristal kaya tuzunu rafine ettikleri zaman endüstri kullanıyor onu. Endüstri Evet. için rafine etmek mecburiyetindeler. Aynen öyle, doğru. O halka zararlı. Sanayi tuzu aslında o. Ha, sanayi tuzu. Endüstri dediğim o. Sanayi için üretiliyor. Evet, sanayi Ve tuzu. sanayi için. Yani motordu, şuydu, buydu. Evet, evet. İnsan vücudu motor değil ki. O tabii ki tehlikeli. O tabii ki tehlikeli. Bakın, yani kristal diyoruz, bakın böyle mercimek gibi çıkır çıkır. Bunun içi mineral dolu. Mineral. Bu mineraller olmasa böbrek çalışmaz. Bu mineraller olmasa hiçbir hücremiz çalışmaz. Karaciğer dahil, bağırsak dahil, Beyin dahil. beyin dahil, beynin deki sinir iletileri dahil, sinir iletimimiz dahil, ayaklarımızdaki kramplar dahil. Yalnız magnezyum değil. Peki o zaman... Bir şey söyleyeceğim, 2 dakika. Bir şey daha söyleyeceğim. Demin de siz sordunuz. Şimdi tuz deyince tansiyonu yükseltiyor Evet, diye. evet, evet. Kıyameti koparıyorlar hekimler. Bana hücum edenler de var. Yeni hücum edenler var. Bunun içinde, yani şu kristal kaya tuzunun içinde %30 oranında sodyum var. %60 oranında klorür var. Potasyum var. Potasyum tansiyonu yükseltmez, düşürür. Magnezyum var. Magnezyum tansiyonu yükseltmez, düşürür. Ama sofra tuzunda %99,9 sodyum var. O vücudu zaten bozar. Sadece tansiyonu değil. Peki toplumda aşırı derecede mesela bu kadar çok hastalığın artması, yani bu sıvıdan önce de kronik hastalıklar çok yaygın toplumumuzda. Şimdi hani birçok şey sıvıyla ilişkilendiriliyor. Ondan sonra tabii durum inanılmaz. Sıvıyla berbat oldu. Berbat oldu ama öncesinde de Türkiye'de uzun yıllardır bir tuzsuz beslenme sevdası var. Bu tuzsuz beslenmeden dolayı hocam kronik hastalıklar aslında artmış olabilir mi? Tuzsuz beslenme, yağsız beslenme, kırmızı etsiz beslenme bütün hastalıkları artırdı. Ve bunların hepsi hedef. Emperyalizmin hedefi diye düşünüyorum. Bir, emperyalizmin hedefi toplumu düşüncesiz bırakmak, hastalıklı yapıp koyun gibi yapmak halkımızı. 2, ilaç satmak. Şimdi tansiyon yükseliyor diyorlar. Şimdi hasta geliyor bana diyor ki tansiyonum çok yükseldi. Kaç? 14. Kaç yaşındasın? 60 yaşındayım. 14-60 yaşında bir insan için düşük bile diyorum. Aa diyor. Çünkü o 12-8 tansiyonu da aynı kolesterol gibi otomatiğe bağladılar ilaç satmak için. Yani sağlıklı insanlara ilaç satabilmek için. Ki tansiyon insan vücudunun iyi çalıştığını gösteren bir mekanizmadır. Yani ben şimdi kalksam 5 kat çıksam tansiyonum yükselir. Veya size kızsam, sinirlensem tansiyonum yükselir. Veya kavga etsem, dövüş etsem tansiyonum yükselir. Veya gidip tenis maçında biraz oynasam, heyecanlansam, şey yapsam. Yani stres tansiyonu yükseltir. Bu normaldir. Bu tansiyon hastası demek değildir. İşte ilaç endüstrisinin amacı oydu 70'lerde, 80'lerde. Resmen bunu ilaç endüstrisinin başında, önemli bir ilaç firmasının başındaki kişi söyledi. Dedi ki, emekli olmuştu. Forbes mecmuasında yayınlandı. Siz dedi emekli oldunuz dedi. Çok büyük bir, yani global bir firma bu. Şimdi ismi lazım değil. Yapamadığınız bir şey var mı dediler. 70 veya 80'lerde var bende onun ifadesi. Diyor ki emekli oldum diyor, üzgünüm diyor. Sağlıklı insanlara da bu ilaçları satamadık. Hedef bu. Sağlıklı insanları korkutup, felç olacaksın diye korkutup, tansiyonu 12'ye düşürünce insanlar, 12-8 olmaz ki, 8 milyar insan var yeryüzünde. 8 milyar parmak izi var. 8 milyar göz rengi var. Burun var, ağız var, ne aklınıza gelirse. Mikrobiyom var. Sizin mikrobiyomunuzla benim mikrobiyomum veya Ali'nin veya Ayşe'nin mikrobiyomu aynı değil. Ve doğduğumuz zamanki mikrobiyomla 80 yaşına gelmişim aynı mikrobiyom değil. Bu değişkenlik gösteriyor şartlara göre. Tansiyon hep 12-8 olabilir mi kardeşim? Böyle bir aldatmaca olabilir mi? İşte halkımız korkutup, panik yaratıp ilaç satmak için. Onu söylüyorum. İşte buradan
Minerallere geliyorum. Mineraller vücuttaki sinir iletisini dengeler. Düşüncemizi açar. Beynimizi kognitif diyoruz. Öğrenmeyi hızlandırır. Algılamayı hızlandırır. Düşünmeyi sağlar. Aptallığımızı önler. Düşünceyi sağlar. Yani tuzsuz beslenme aslında algı bozukluğuna da sebep oluyor diyebilir miyiz hocam? Tabii ki, tabii ki. Halsizlik yapıyor. Müthiş halsizlik yapıyor. Tuzsuz vücutta, şimdi işte şurada da yazmışlar, size de geçen hafta gösterdim. Tuz, az tuz diyeceksin. Peki, kan tuzu ne kadar kardeşim? Siz kan tuzuna bakıyor musunuz ki? Aynen, kanda sodyum yani. Kandaki sodyum klorüre bakın. Bütün herkesin düşük. Onlar zaten halsiz, böyle yazık şey gibi dolaşıyorlar. Halsiz, yürüyemiyorlar. Basamak çıkamıyorlar. Ama yaşlandın da ondan. Hiç alakası yok. Yaşla hiç alakası yok. Başla hiç alakası yok. Tuzsuzluk. Kan tuzuna bakılacak. Kan tuzuna bakmadan siz tuzsuz yiyin diyemezsiniz. Kaç olacak hocam kan tuzu? 140, 141. Yani 140-141'in altına inmeyecek milli ekvivalent olarak. Ben burada kamuya da sesleniyorum. Tuzsuz yiyin. Kardeşim sen nasıl bana tuzsuz yerdesin ya? Senin bunu söylemeye hakkın yok ki kamuda olsa. Rafine tuzsuz yiyin evet ama kristal kaya tuzsuz kalmayın tabii demek ki lazım. rafine tuzsuz. Yani işlenmiş dediğiniz gibi endüstri tuzunu yemeyin. Sanayi tuzunu yemeyin. Sanayi tuzu tuz değil çünkü. Bu tuz tarihinde zaten yani benim ilgi alanım biraz o konu. Zaten o zaman dehşete düşmüştüm 2000'li yılların başında. 1800'lerin sonuna doğru bu zaten rafine tuz ortaya çıkıyor. Sanayinin gelişmesiyle beraber, endüstrinin gelişmesiyle beraber orada tabii üretimi kolay olup maliyeti düşük olduğu için piyasaya sürülüyor. Bir de tabii şimdi hani onu yani 80'lerde falan akışkan değildi. Böyle daha kalın topaklanırdı. Sonra onu akışkan hale getirmek için içerisine işte topaklanmayı önleyici artmak için titanyum koydular. Topaklanmayı önlemek için alüminyum silikat koydular vesaire vesaire. Yediğiniz tabii kimyasal bir maddeye geliyor. O tabii ki ondan uzak dursun herkes. Tabii ki zaten uzak durun diyoruz zehirlerden. O zehir. Ama ben burada bir daha söylüyorum. Sofra tuzu, rafine tuz zehirdir. Kalkıp bana hücum etmesinler. Karatay tuz yedi de hastaları hastalandırıyor diye de. Yok efendim şuydu buydu. Bu bir. İkincisi vücutta işte ben kalp doktoru, iç hastalıkları uzmanı olarak konuşuyorum. Verilen tansiyon ilaçları da bazılarında vücutta tuzu atıyor zaten. Evet, hem tuzsuz ediyorsunuz hem tuzu attırıyorsunuz. İnsanlar tabii ki perişan. Tabii ki tansiyon niye yükseliyor? Tuz düştüğü için. Bir daha söylüyorum. Kan tuzu düşünce vücut alarm verir. Bu alarmın en önemli belirtisi de tansiyon yüksekliğidir. Bu alarmın en büyük sebeplerinden, belirtisinden biri de baş ağrısıdır. Tansiyonum yükseldi, baş ağrısı, o da yalan. Baş ağrıyor, vücutta bazı şeyler ters gidiyor. Tuz yok, su yok demek için baş ağrıyor. Ve de stres hormonu salgılanıyor. Tabii ki stres hormonu da tansiyonu yükseltiyor. Yani bir daha söylüyorum. Tansiyonunuz yükseldi diye başınız ağrımaz. Başınız ağrıdığı için tansiyonunuz yükseltir. Başınızın da neden ağrıdığını daha önceki videolarda anlattık. Var. Yine de anlatırız. Tabii ki. Yani kristal kaya tuzsuz kalmayın. Rafine tuzu da hayatınızdan çıkartın diyorsunuz hocam. Özetle günün sonunda. Bir de şeyi soracağım. Böbreklerin, onu atladık çünkü böbrekle başladık. Gene konumuza da. Böbrekle tansiyon çok önemli. Tabii çok önemli. Böbreklerdeki hassasiyeti, hani elimiz, yüzümüz, gözümüz, hani bazen gözlerin altı şişince derler işte böbreklerinde bir sorun mu var? Yani nasıl okunur? Yani nasıl kendini anlatır vücutla beraber böbrekler? Yani böbrek hastalarında onu görüyoruz. Protein verilmezse böbrek hastalarına, protein düştüğü zaman, protein düşünce ellerde yüzlerde şişlik olur. O böbrek hastalarının, nefrit geçirenlerin, kronik hastalarda o gözükür. Peki ödem falan oluşması da yine böbreklerdeki sıkıntının belirtisi mi? O da olabilir.
Yani ödem oluşması böbrek de olabilir, kalp de olabilir, Ha, o tabii. beslenme de olabilir, her şey olabilir. Tabii. Ya sadece böbreklere bağlı değil. İşte şey olarak toplumda hep öyle bir algı var ya, tek bir yere dayıyorlar. Aslında burada çok güzel hocam aydınlatıyorsunuz. Hep bütünleştiriyorsunuz. Bütün meşresi lazım. Geçen hafta söylemeyi unuttuk, onu da söyleyeyim. Eğer avucunuz kırmızıysa karaciğeriniz yağlıdır. Tamam. Onu ben- En güzel belirti o yani. Evet, şey olarak. Zaten karaciğerde böyle bir şişkinlik varsa, yok efendim gazım var, şişkinliğim var. Bilin ki karaciğer zorlanıyor efendim. Onu anlatıyor. Evet. Bir de avuç içindeki kırmızılık. Yani avuç içi İşte- beyaz olacak. Yani. Evet, beyaz olacak, evet. Evet, bu aslında herkesin bir imzası gibi. Evet, avuç e- içi beyaz olacak. O karaciğer yağlanması olabilir. Bir de akciğer hastalarından obstrüktif kronik hastalıklarda da yine Kırmızı olur. kırmızı olur. Peki gözaltı morlukları neden olur hocam? Gözaltı morlukları vücutta müsilaj olduğunu belirtisidir. Tamam. Gözlerin şişmesi, yani o hani uykusunu aldı her şeye rağmen şişlik. O da müsilajın bir şeysi. O da müsilaj, tamam. Böbrekle alakalı. Peki böbreklerinde sıkıntı olanlar, böbrek sağlığını korumak isteyenlere son olarak ne söylemek istersiniz? Yani böbrek sıkıntısı ne demek? Böbreklere şeyine bakılır ona göre. Şimdi böbrek fonksiyonunu ölçüyoruz. Yaşlılarda biraz yavaşlayabilir. Ona glomerül filtrasyon hızı diyoruz. Onun işi olarak ama çok korkmamak lazım. Bir kere susuz kalmayacaklar, tuzsuz kalmayacaklar. Tamam. Yani kristal kaya tuzsuz kalmayacaklar. Ve de C vitamini çok önemli burada da yine. Yüksek doz C vitamini, antioksidan çok önemli. D vitamini de çok önemli. Yani böbrek taşım olur diye korkmasınlar. Çünkü hakikaten halkı korkutuyorlar. Ve de şeylerde de aile hekimliğinde de bazı kişiler benim imzamı görünce kızıyorlarmış, bağırıyorlarmış bu kadar verilmez diye. Suyu da zaten siz hep söylediniz, eski videolarda da var. Açık sarı olacak idrar renginiz, böbreklerinizi Evet. korumak için yeterli suyu. Ve de vücut bikarbonatlı olacak. Vücut asitizine bakalım idrarda. Yani eczanelerde satılıyor çubuklar. Ona bakılıp 7,5-8,5 olacak vücut. Vücut 7,5'un altında inerse asit, orada her türlü hastalık, böbrek bozukluğu başlıyor. Bunu söyleyeyim. Ama şimdi maalesef ben ne görüyorum biliyor musunuz? Bana gelen hastalarda artık idrar muayenesi dahi yapılmıyor. Ah, Evet. Ben tekrar istiyorum. idrar tahlili yapılıyor. İdrar tahlili artık istenmiyor efendim. Çok çok yaygın. Bakın. Onun amacı ne olabilir? Onu bilemem. Bana hastalar geliyor. Ben hemen idrar muayenesi istiyorum. Ondan sonra konuşuyorum. Çünkü bir bütün. İdrarda şeker mi var, mikrop mu var, derecesi, pH derecesi, eritrosit mi var, kanama mı var, lökosit mi var? Bunlar görülecek kardeş. SRP'si yüksek, antibiyotiği daya. Yok böyle bir şey. SRP alerji olduğu zaman da yükselir. Antibiyotiğe ihtiyaç yoktur alerjide. Çok vücutta bir reaksiyon olursa da alerjik reaksiyonlarda da SRP yükselir. O vücudun bir mücadelede olduğunu gösteriyor. SRP yüksekliği. Mutlaka mikrobik olması şart değil, onu diyorum. Şöyle- Viral de olabilir, bakteriyel de olabilir, toksin de olabilir, kandida da olabilir. Yani küf ve mantar. Esas mantar. Onlar da SRP'yi yükseltir. Ama mantara hangi antibiyotik? Hiçbir antibiyotik etki etmez. Yalnız sirke etki eder, bikarbonat etki eder. Bir de bazı yerlerde hani yoğurt da etki eder. Tabii ki yoğurt da yani mikrobiyomun güçlenmesi lazım. Mikrobiyomun güçlenmesi lazım. Ağzınıza sağlık hocam. Bugün de zaman aktı geçti. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Probiyotikler çok önemli. Bağırsak içinde, böbrek içinde, karaciğer içinde, kalp içinde, göz içinde, beyin içinde, mide bağırsak içinde. Probiyotikler ve prebiyotikler çok önemli. Kış ayındayız. Turşu suyu içilecek. Turşu suyu, ev turşusu suyu içilecek. Ev sirkesi içilebilir. Ev yoğurdu çok önemli. Ev yoğurdundaki probiyotikler çok önemli. Bir şey daha söyleyeceğim. Kilo verdirir efendim. Ah, doğru söylüyorsun. Kilo verdirir, tok tutar, besler bağırsakları. Çünkü sık sık acıkmamızın en önemli sebebi bağırsaklarımızdaki kötü bakterilerin acıkmasıdır. Sizin acıkmanız değil. Siz onları besliyorsunuz şekerle, dışarıdan aldığınız monosodyum glutamatlarla, Çin tuzlarıyla. Onlardan uzak duracağız.
Zeytinyağı yerimde apan, basma da fistan giyerim aman. Onu söyleyelim. Çocuklarına şeker vereni, çocuklarına dondurma vereni, çocuklarına mısır şuruplu şekerleri verene ben efendim diyemem ama. Ağzınıza sağlık efendim. Ağzınıza sağlık. Bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Karatay Sözü YouTube kanalını takipte kalın efendim.